Daha önce hiçbir yerde görmediğiniz, sizi çok şaşırtacak patlıcandan müthiş bir meze yapıyoruz. Gerçekten daha önce böyle bir tarif görmediniz. Buradaki önemli nokta, patlıcan muhakkak kabuksuz olmalı. Patlıcanları tamamen kabuksuz soyduktan sonra biraz acele etmemiz lazım. Kararmasını istemiyorum. Ortadan ikiye kesiyorum. Ortadan ikiye kestikten sonra tekrar ikiye ve tekrar ikiye. Buradaki en önemli nokta, patlıcanların hepsinin eşit boyda olması gerekiyor. Bir parmak boğum büyüklüğünde. Bakın. Aynen böyle. Görüyor musunuz? Bir parmak boğum büyüklüğünde kestiklerim hemen içeriye. Hemen hemen hepsi aynı boyda olsun. Tuzluyoruz. Havlu kağıtla hava almayacak şekilde hemen bu 15 dakika köşede sırasını bekliyor. 15 dakikadır patlıcanlar bekliyor. Bak 15 dakika, 20 dakika değil. 15 dakika. Hiç ama hiç su koymadık. Bazı tariflerde suya koymaya gerek yok. Bu tarifte suya gerek yok. Bakın şimdi. Acısı nereye gitti Koray? Görüyorsunuz değil mi? Bütün acı burada. İsteyen bunu şatlayabilir. Şatla zıpla. Patlıcanlar kupkuru olmalı. Tamamen suyunu aldıktan sonra artık ocağa geçebiliriz. Buyurun, maç başlayacak, acele edelim. Küçük bir tava kullanıyorum. Çok fazla yağ kullanmamak için. Yağ ısınana kadar. İlk tercihiniz mısır nişastası olmalı. Ama saat gece 3. Olmadığı için mısır unu kullanıyorum. 2 yemek kaşığı atıyorum ilk başta. Şöyle bir karıştıralım. Bakalım yağımız ısınmış mı? Isınmış gibi. Bir tane deneyelim. Şöyle silkeleyip, fazla ununu silkeleyip, mısır nişastası varsa bak bir kez daha söylüyorum. Mısır nişastasıyla yapın. Fazla ununu sirkele. Çok güzel. Tamamını aldı. Harika. En yüksek ateşte hiç dokunmadan bırakın kızarsın. Bir tarafı kızardığı gibi hemen yağlı kağıt. Havlu kağıttan ziyade yağlı kağıt kullanırsanız ürünleriniz yapışmaz. Şimdi şu kızaranları kaba alıyorum. Burada kızartmak çok önemli. Bakın dikkatliyim. Yani bırakmıyorum. Nasıl olsa hepsi aynı anda kızaracak diye. Bunların daha süreye ihtiyacı var. Şunu görüyor musunuz? Altın sarısı. Ve bu eminim ki çok tuzlu. Tam planladığım gibi çok tuzlu. Buraya biraz da gösteriyorum. Çünkü tuz oranını ayarlayacağız. Patlıcanların artık tamamen kızardığını görüyorum. Ve şöyle yağını süzdürüp üst üste gelmeyecek şekilde şöyle dağıtalım. Fazla yağ şu tavaya döküyorum. 1 yemek kaşığı şeker. Şöyle 1 yemek kaşığı yağ. 1 yemek kaşığı içme suyu. İyice karamelize olduğuna inandığım anda patlıcanlar içine bakın ocağın üstünde yapmıyorum bunu, dikkat edin. Hindistan cevizi, kar tanesi, artık ismini siz koyun ne isterseniz. Ve hemen böyle. Hindistan cevizi. Ya Koray, biz daha önce böyle bir tarif görmedik. Normal görmemeniz. Buradaki önemli nokta, ilk baştaki tuz oranını çok iyi ayarlamanız lazım. Şöyle damağınızı temizleyecek. Şeker sayesinde daha hoş bir muhabbet yapmanızı sağlayacak. Daha önce hiçbir yerde görmediğiniz meze. İsmini ne koyarsanız artık. Kış patlıcanı diyebiliriz. Sanki kar varmış gibi etrafında.
Maçın başlamasına daha var. O zaman bir meze daha yapalım. Yine bir patlıcan mezesi yapalım. Sizden istediğim ilk başta şu ön parçasını kullanmayalım. Ve nizami şekilde bakın şöyle bir parmak kalınlığında, herkesin bir parmak kalınlığında yuvarlak nizami halkalar kesiyoruz. Hemen bir fırın kabı, isterseniz tavada da yapabilirsiniz. Size kalmış. Yağlı kağıt. Patlıcanları tek tek dizelim. Ben tek kişi olduğum için tek kişilik yapıyorum. Karabiber ve tuz. Bolca tuz. Bu hemen fırına, isteyen bunu airfryer'da da yapabilir, yağsız tavada da yapabilir. Hemen bu fırına. 200 derece patlıcanlar önlü arkalı kızarana kadar. Buna hemen bir sos yapalım. Şarabın yanında bile yiyebileceğiniz bir ara sıcak meze, soğuk da yiyebilirsiniz. 1 yemek kaşığı, 1,5 yemek kaşığı labne. Bu verdiğim sosları bir yere yazın. Genelde hiçbir yerde bulamayacağınız sos tarifi, dip soslar. 1 sarımsak. 1 tutam maydanoz. Ama maydanozun sadece yaprakları. Yani bir demet maydanozun 1/4 gibi düşünebilirsiniz. Ne kadar ince o kadar lezzetli. Bakın ne kadar ince keserseniz o kadar lezzetli olur. Hemen bu sosun içine ister zeytinyağı, imkan olmayan çiçek yağı ama zeytinyağı çok daha lezzetli olur. 6-7 yemek kaşığı kadar. Acı veya tatlı tamamen isteğinize göre kırmızı biber ince ince kes. Biber de bütün pullarıyla birlikte içine. Yoksa biberiniz pul biber kullanın. Kekik 2 çay kaşığı her zaman gibi kırarak bütün aroması çıksın. Elma sirkesi 1,5 yemek kaşığı. 1 yemek kaşığı limon. Bu sos hazır. Bakın pürüzsüz olduğu anda hazır. Ama buraya kadar tamam. İsterseniz burada sosu kesebilirsiniz. Fakat evinde balzamik sirkesi olan bu tarifi zirveye taşır. Ama tabii ki tamamen zevk meselesi. Şöyle 1,5 yemek kaşığı balzamik sirkesi ve karıştır. Size 5 yıldızlı otellerde sos tarifi. Patlıcanlar kızardı. Çok sıcak. Her yerini yağlayın. 5 dakika yağını çekip lezzetlenmesi için, kendine gelmesi için bekletiyoruz. Bu yemeklerin yani tadımlık, aperatiflik olduğunu unutmayın. Masayı güzelleştirmek için yapılan tadımlık yemekler olduğunu unutmayın. Bir kat daha çıkabiliriz. Belediyeden imar iznimiz var. Her şey yasal. Tabağı biraz şenlendirelim. Kırmızı renk için hafif pul biber. Biraz yeşillendirelim. Kırarak kekik. Buyurun size şarapla bile yiyebileceğiniz keskin sosu sayesinde 5 yıldızlı restoranda yiyebileceğiniz Michelin yıldızlı her şeyde Michelin yıldızlı diyorsun. Kanal bizim, istediğimizi söyleriz. Hafif damağa yakan bir tat sevenler buna bayılacak. Bana sorarsanız tablo gibi oldu. Bak mütevazi ev mutfağında güzel bir çalışma sizin için. Şununla başlayalım. Katır kutur duyuluyor mu acaba?
Biraz daha böyle Asya mutfağına andıran bir tarif oldu. Ama emin olun bir şeyler yudumlarken masada sizi memnun eder. İlk başta yediğiniz zaman böyle bu ne gibi bir hisse kapılıp daha sonra damakta patlayınca gerçekten ben daha önce böyle bir şey yemedim diyorsunuz. Bana göre süper. Ama sevmeyen de çıkabilir. Bak baştan söylüyorum. Ben 2-3 tabak bundan yiyebilirim. Rahat rahat. Gelelim şuna. İsterseniz böyle kesip yiyebilirsiniz. Görüntü bu. Bu resmen tablo gibi oldu. Bu da böyle damakta ekşimsi, hafif yakan bir tat sevenler varsa şarap için müthiş bir meze. Çayın yanında da gider tabii ki. Bir şeyler içerken tamamen size kalmış. İsterseniz 5 çayında için. Şunun bir tadına bakın isterseniz. Açın ağzınızı. Nasıl gözüküyor? İzleyip abone olmayan vicdansızlar. Sizi unuttum zannetmeyin. Tabii ki unutmadım. Dediğim gibi. Rahat yuvarla. Hiçbir zaman hiç unutmayacağım. Hepimizin sağlık. Tekrardan herkese selamlar.